Evet arkadaşlar merhaba. Mutlak değerle alakalı güzel bir soru. Şimdi mutlak değerin eşitliği varsa biz bunun için şöyle konuşabiliriz. Dersin ki ya mutlak değerlerin içerisi birbirine eşittir. Örneğin burada olduğu gibi bak mesela mutlak değer içerisinde 5 ile mutlak değer içerisinde 5 eşittir birbirine. Ya da mutlak değer içerisinde 0 ile mutlak değerin içerisindeki 0 eşittir birbirine. Ya da eksi 1 ile mutlak eksi 1 ile mutlak eksi 1 birbirine eşittir. Yani burada bahsettiğim gibi mutlak değerlerin sonuçları eşitse birbirine, içerisi de birbirine eşit olacak. Ya da birbirinin negatif olacak. Yani şöyle de olabilir mutlak değerler. 5'e eksi 5 de olabilir. Çünkü 5 de dışarı 5 diye çıkar. Eksi 5 de dışarı 5 diye çıkar. Yani şunu demek istiyorum. Mutlak değerin içerisi ya birbirine eşit bu soruda ya da birbirinin negatifi. İşaret anlamında birbirinin tersi yani. Burada iki durum var. Bu iki durumun dışında başka durumumuz yok zaten. Şimdi bakın ne yapacağım o zaman ben? İki tane mutlak değerin eşitliği varsa mutlak değerin içerisini birbirine eşitleyeceğim. İlk yapmam gereken birinci aşama bu. Eksi 4'ler birbirini götürdü. A kare eşittir 2A geldi. 2A'yı karşıya atalım. Eksi 2A olarak geçsin. A kare eksi 2A eşittir 0. Her yeri A parantezine alırsam A eksi 2 gelecek 0. Buradan sen şunu söyleyeceksin. Ya A 0'dır ya da A 2'dir. Değil mi? Yani A'nın iki tane değeri varmış. Cidden de doğrudur arkadaşlar bakın. Getir 0 yaz yerine. Mutlak eksi 4 mutlak eksi 4 çıkacaktır. Ya da getir 2 yaz yerine. Mutlak 0 çıkacaktır. Mutlak 0 çıkacaktır. Yani bu arkadaşların ikisi de olur. Peki bir daha ne yapacağız? Bir de tam zıt işaretlisini eşitleyeceğiz. Yani atıyorum birincisi ikincisinin zıt işaretlisine eşit olacak. Yani içerideki arkadaşın negatifine eşit olacak. İçerideki arkadaşın negatifi de eksi 2A artı 4 gelecek değil mi? Ya da buna eşit olacak. İki durum var zaten. Mutlak değerlerin içerisi ya birbirine eşit ya da birbirinin zıt işaretlisi. Ben birbirine eşit olduğu durumu yaptım. Zıt işaretli olan durumu inceliyorum artık, tamam mı? Şimdi mesela ben bunların hepsini karşıya atsam A kare artı 2A olarak geçecek. Eksi 2A karşıya. Artı 4 karşıya eksi 4 olarak geçecek ve eksi 8 oluşacak. Şimdi sen burada çarpanları ayırabilirsin. Şöyle yazabilirsin. A kareyi AA diye yazarsın. Eksi 8'i artı 4'e eksi 2 diye yazarsın. Çarpımları eksi 8'i verir. Toplamları ortadaki 2'yi verir. Ve sen artık şunu söylersin burada. Dersin ki A artı 4 ile A eksi 2'nin çarpımı 0 eşit. O zaman A'mız buradan ya eksi 4 olacak değil mi? Ya da A'mız 2 olacak. Yani yazarım ben buraya hemen. A'mız ya eksi 4 ya da A'mız 2. Zaten 2'yi bulmuştum. 2'yi 2 defa bulmuş oldum. Sıkıntı yok. Bize burada alabileceği değerler toplamı sorulmuş. Alabileceği değerlerin toplamı ne gelecek arkadaşlar? Eksi 4, 2 ve 0. Bunların toplamından ne gelecek? Eksi 2 gelecek. Cevabımız deniz ışık olmuş olacak. Mutlak değerin eşitliği varsa böyle düşünmen gerekiyor. Bak götür yerine yaz. Eksi 4'ü yaz atıyorum yerine. Eksi 4'ün karesi 16. 16'dan 4 çıktı 12. Değil mi? Eksi 4 ile 2'yi çarptım. Eksi 8. Eksi 4 ile eksi 12. Artı 12 de eksi 12 de dışarı 12 diye çıkacak. Eşitlik sağlanıyor, görüyor musun? Yani buradaki almış olduğun değerleri getirip tek tek yerine yazarsan da sağladığını göreceksin. Alabileceği 3 tane değer var. Alabileceği değerler toplamında eksi 2 diyoruz. Bir dahaki soruda görüşürüz. Hepinizi öpüyorum. Mucuk mucuk, kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.